Bugün insanlığın kendi küçük çevresinden çıkıp daha büyük bir dünyanın parçası olmaya başladığı döneme gidiyoruz. İnsanların yabancılarla neden iletişim kurmaya başladığını, yüzlerce kilometre yolculuk eden taşların bize ne anlattığını ve küçük kabilelerin zamanla nasıl büyük bir hayatta kalma ağına dönüştüğünü göreceğiz. Ben Ciyodak. Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayalım. İnsan beyninin biyolojik bir sınırı var. Aynı anda en fazla 150 kişiyle gerçekten sağlıklı ve samimi bir bağ kurabiliyoruz. Bu durum avcı toplayıcı atalarımız için de geçerliydi. Nüfusu 150'yi geçmeyen bir kabilede yaşamak çok daha kolaydı. Yazılı kurallara, kanunlara ya da bir şefe gerek yoktu. Herkes birbirini, kimin güvenilir olup kimin olmadığını çok iyi biliyordu. Sosyal düzen karşılıklı güvenle ve yüz yüze ilişkilerle kendiliğinden yürüyordu. Ancak kabilenin nüfusu bu sınırı aşmaya başladığında işler değişiyordu. Beynimiz artık o kadar çok insanı ve aralarındaki ilişkiyi takip edemez hale geliyor. Grup içinde tartışmalar başlıyor ve topluluk kaçınılmaz olarak ikiye bölünüyordu. Bu 150 kişilik sınır kabileye kendi içinde bir düzen veriyordu ama iklim sertleştiğinde bu durum büyük bir tehlike yaratmaya başladı. Dünya ani bir kuraklıkla ya da soğukla sarsıldığında sadece kendi küçük bölgesine hapsolmuş bir topluluk av hayvanları tükendiği an açlıkla baş başa kalıyordu. Sığınabilecekleri ikinci bir bölge, yardım isteyebilecekleri bir komşuları yoktu. Çünkü o 150 kişilik sınırın dışındaki her insan onlar için sadece bir yabancı ve potansiyel bir düşmandı. Üstelik çok daha sinsi bir biyolojik tehlike daha vardı. Genetik sıkışma. Nesiller boyunca sadece aynı 150 kişi arasında gerçekleşen evlilikler kalıtsal hastalıkları tetikliyor, popülasyonu zayıflatıyor ve çocuk ölümlerini artırıyordu. Kabile biyolojik olarak giderek güçsüzleşiyordu. Sapiens dünyada hayatta kalmak istiyorsa bu biyolojik ve zihinsel sınırları aşmak zorundaydı. Kendi güvenli alanından dışarı çıkmalı ve hiç tanımadığı yabancılarla savaşmak yerine onlarla sürdürülebilir bağlar kurmanın bir yolunu bulmalıydı. Arkeolojik kazılar bu dönemde kabilelerin sadece kendi içlerine kapanıp savaşmadıklarını, aksine aralarında beklenmedik derece organize bir takas mekanizması kurduklarını gösteriyor. Bunun en somut ve elle tutulur kanıtı doğada yüzlerce kilometre yol kat eden ham maddelerdir. Volkanik bir cam olan obsidyen o dönem Sapiens için hayati bir öneme sahipti. Doğru şekilde yontulduğunda bugün ameliyatlarda kullanılan çelik neşterlerden bile daha keskin bir kenara sahip oluyordu. Avlanmak, kalın hayvan derilerini yüzmek ve hayatta kalmak için bu taşa muhtaçtılar. Ancak ortada büyük bir coğrafi sorun vardı. Obsidyen sadece belirli volkanik bölgelerde bulunuyordu. Bugün yapılan kimyasal analizler İç Anadolu'daki Kapadokya bölgesinden çıkarılan obsidyen taşlarının yüzlerce kilometre güneyindeki Levant bölgesinde, yani bugünkü Suriye ve Ürdün topraklarında avcı toplayıcı kamplarında kullanıldığını gösteriyor. Bu o dönemin şartlarında insanların yürüyerek haftalarca sürecek zorlu coğrafyaları aşması, o ağır taşları sırtında taşıması ve malzemeyi elden ele, kabileden kabileye aktarması demekti. Sadece taşlar da değil. Akdeniz ve Kızıldeniz kıyılarından toplanan, ritüellerde ya da kimlik göstergesi olarak kullanılan özel deniz kabukları da kıyılardan yüzlerce kilometre içerideki kara mağaralarında eski mezarların içinde karşımıza çıkıyor. Bu somut bulgular bize tek bir şey söylüyor. Kabileler belirli dönemlerde nehir yataklarında veya belirledikleri coğrafi sınırlarda ortak takas alanları kurmuşlardı. Ellerindeki fazla malzemeyi kendilerinde olmayan kaynaklarla değiştirmek için düzenli olarak bir araya geliyorlardı. Ancak burada insanı derinden düşündüren, antropolojik olarak çözülmesi çok zor bir soru işareti var. Evrimsel olarak kendi bölgeni, avını ve kabileni korumaya programlanmış bir canlısın. Karşına elinde o dönemin en ölümcül silahı olan obsidyen ok uçlarını tutan, dilini bilmediğin, adetlerini tanımadığın yabancı bir topluluk çıkıyor. Aranızda hiçbir kan bağı, hiçbir akrabalık yok. Normal şartlarda doğadaki diğer primat gruplarında olduğu gibi doğrudan bir alan savaşı çıkması gerekirken bu insanlar neden birbirini öldürmedi? Aradaki o derin güvensizlik nasıl aşıldı ve o taşlar nasıl el değiştirebildi? İşte bu ölümcül sessizliği bozan ve yabancıları bir araya getiren şey, insan zihninin o dönemde ürettiği en yeni güçte gizliydi.
doğadaki diğer tüm canlılar için yabancı doğrudan bir tehdit demekti. Bir şempanze grubu kendi bölgelerine giren yabancı bir şempanze ile karşılaştığında genellikle onu öldürene kadar hırpalar. Bizim atalarımız da milyonlarca yıl boyunca bu vahşi evrimsel refleksle yaşadı. Peki ne değişti de elinde ölümcül obsidyen silahlar tutan iki farklı sapiens kabilesi karşılaştığında birbirini yok etmek yerine el sıkışıp takas yapabildi? Cevap, insan zihninin geçirdiği o büyük dönüşümde, yani kurgu üretebilme ve ortak hikayelere inanabilme yeteneğinde gizli. Arkeologlar birbirini yüzlerce kilometre uzaklıktaki farklı mağara yerleşimlerinde şaşırtıcı bir benzerlik fark ettiler. Birbirini hiç görmemiş, tamamen farklı bölgelerde yaşayan avcı toplayıcı topluluklar mağara duvarlarına benzer figürler çiziyor, aynı hayvan sembollerini işliyor ve benzer ritüel nesneleri kullanıyorlardı. Bu durum bize şunu gösteriyor. İki yabancı grup vahşi doğada karşı karşıya geldiğinde birbirlerinin dilini konuşamasalar bile üstlerinde taşıdıkları bir deniz kabuğu kolyesine, vücutlarındaki bir boyama tarzına ya da bir toteme bakarak karşı tarafın zihin dünyasını okuyabiliyordu. O sembol aslında konuşmadan verilen bir mesajdı. Ben de seninle aynı kurallara, aynı tabulara ve aynı anlatılara inanıyorum. Benim dünyamda da bu hayvan kutsal. Ben de avlanırken aynı doğa ruhuna saygı duyuyorum. Ortak bir hayale, bir hayvana ya da bir doğa ruhuna kutsallık atfetmek kabilelerin sınırlarını aşan çok güçlü bir güven alanı yarattı. Kan bağı olmayan iki insanı yan yana getiren şey zihinlerde paylaştıkları aynı soyut hikaye oldu. Bu ortak hayal gücü Sapiens'in o dönem doğadaki en ölümcül duvarı, yani yabancı olan güvensizliği aşmasını sağladı. İnsanlık sadece avlanan bir canlı olmaktan çıkıp ortak inançlar etrafında birleşen devasa bir aileye dönüştü. Bu ortak inançlar ve takas yolları sayesinde kurulan kabileler arası ağlar Sapiens'e dünyadaki diğer tüm insan türlerini geride bırakmasını sağlayacak iki muazzam evrimsel avantaj sundu. Bunların ilki doğrudan soyumuzun biyolojik sağlığı ile ilgiliydi. Gen akışı. Sadece kendi 150 kişilik grubuna hapsolmuş bir toplulukta birkaç nesil sonra akraba evlilikleri kaçınılmaz hale geliyordu. Bu durum genetik çeşitliliği yok ediyor ve ölümcül kalıtsal hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyordu. Ancak inşa edilen bu yeni iletişim ağı sayesinde kabileler düzenli aralıklarla bir araya geldikleri ortak alanlarda sadece taş ya da deniz kabuğu takas etmediler. Eş takasları da yapmaya başladılar. Antropolojide eksogami, yani dıştan evlilik dediğimiz bu mekanizma popülasyonlar arasındaki gen havuzunu sürekli taze tuttu. Sapiens bu sayede hastalıklara karşı çok daha dirençli, biyolojik olarak daha güçlü nesiller yetiştirmeyi başardı. Neandertaller gibi izole kalıp genetik olarak çöken diğer türlerin aksine Sapiens biyolojik bir esneklik kazandı. İkinci büyük avantaj ise bilginin ve teknolojinin adeta bir otobanda ilerler gibi hızla yayılmasıydı. Vahşi doğada tek bir insanın veya tek bir küçük kabilenin hayati bir keşif yapması oldukça nadir bir durumdur. Bir bölgedeki avcı toplayıcı grubun hayvan kemiklerini işlemeyi ya da taşı çok daha verimli yontmayı keşfettiğini düşünelim. Eğer bu topluluk izole yaşasaydı o bilgi kabileyle birlikte kısa süre içerisinde yok olup gidebilirdi. Ancak kurulan bu ağlar sayesinde bir bölgede geliştirilen yeni bir avlanma stratejisi, bir bitki ilacı ya da bir alet yapım tekniği elden ele aktarılarak kısa sürede binlerce kilometre ötedeki diğer kabilelere ulaştı. İnsanlık tarihi için bir ilk gerçekleşiyordu. Kültür ve bilgi kümülatif olarak, yani üst üste eklenerek kaybolmadan büyümeye başlıyordu. Sapiens artık yeryüzünü küçük, birbirinden kopuk hücreler olarak değil, birbiriyle sürekli veri, gen ve kültür alışverişi yapan devasa bir sosyal ağla yönetiyordu. Ve bu küresel dayanışma ağı yaklaşmakta olan en büyük çevre krizine, yani dünyayı donduracak olan son buzul maksimumuna karşı onların en büyük zırhı olacaktı. Bugün öğrendik ki Dunbar'ın 150 sınırı insan için keskin sınırlar çizmedi ve inanç beraberinde sosyalleşmeyi getirdi. İnsanoğlu ilk takasını yaparak nesnelerin dünya üzerinde kilometrelerce dolaşmasını sağladı. Ben Diodak. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum çünkü bu benim için çok değerli. Zamanın tüm yükünü üzerinizden almak için buradayım. Stresten rahatlatıcı bilimle kurtulmak istiyorsanız ailenizin favori örneğini izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.